Yukarı Tokyo Garaj'ın tek Fransızından, Clio'dan herkese tekrar merhaba. Yukarı Tokyo Garaj'ın tek Fransızından, Clio'dan herkese tekrar merhaba. Tek Fransız mı? Evet, tek Fransız. Ha, şey olarak, ırk olarak mı? Yani Clio Fransız. Ha, tamam. Yes. Bu proje beni çok üzdü. Var ya bak, tam böyle Instagram'da yayınlanan ve gerçekte olan gibi bir şey yaşıyorum. Yalan yani her şey. Yok, o kadar da değil. Ama bak açık konuşayım. Ben bu arabayı 3 sene önce otoparka aldım. Çok emindim. 5 ayda çıkaracağıma. Hiçbir şey mi istediğim gibi gitmez arkadaş bu projede. Neyse, bu bölümde biraz toparladık ama çok üzüldüm. Bir şey söyleyeceğim. İstediğin gibi gitmemesi hadi bir yıl olsun da 5 ay sonra bitirmek isterken 3 yıla uzaması istemediğin dışında bir şey. 3 yıldır gazlamıyorum, öyle söyleyeyim sana. O böyle debriyaj tokatlayıp çat çat vites atabildiğim en güzel arabamdı bu benim. Böyle çok acayip arabalar tokatladığım bir arabamdı. Yaşlandım ya, anladın mı? Yaşlandım. Reflekslerim bile yavaşlamıştır yani, öyle söyleyeyim. Neyse, çok da şey yapmayalım. Şaka maka 5-6 ay oldu biz Clio bölümü girmeyeli. Bir neler oldu? Hızlıca bir üzerinden geçelim. Bu videoda kaos var. Kendi arabamız. Kusura bakma da sen gördüğünü söylüyorsun. Daha fazla oynayamazdı. Bu saç yayılmış. Beklenti var. Arabayı söküyoruz. Fitili biraz indiriyoruz ve ne görüyoruz? Siyah biraz daha Boyasını kazıyoruz. Ve tabanını değiştiriyoruz. Aşk var. Ya ne ararsan var. Aşure gibi bir bölüm yani. Aşure mi? İyi, çok kötü bir örnek. Clio'dan bahsediyorum. Artık burası ikinci evim gibi oldu. Şimdi Clio'da anket yapmıştık. 3 renk demiştim. Sarı iptal oldu. Beyaz iptal oldu. Laciverti seçtiniz. Zaten ben de laciverte okeydim. Hani beyaz da olurdu. Sarı da biraz vardı bende. Zaten o renkleri ben sunmuştum. Tamam, laciverti seçtik. Ama tonuna ben karar verecektim. Fakat anket yaptım. Zaten benim istediğim tonu seçmişsiniz. Onun için burada kazan kazan durumu oldu. Çok sevindim. Şimdi boyamızı almaya gidiyoruz. 2 demişsiniz daha çok. 2 numaralı boyayı almaya gidiyoruz. Abi ben geldim. Yeniden. Abi hoş geldin. Tekrar hoş bulduk. 2. Süper abi. Zaten beklediğimiz bir şeydi. Evet, benim de Ben- istediğim oldu. YouTube anketlerinde %52 ile 2 seçildi. Diğerleri 22, 19 falan filan bölünmüşler aralarında. Vallahi hem kolay Bence oldu. de 2. Sence de mi 2? Bence de 2. Bence de 2. Evet. Bence de sence. Kafa karışıklığına gerek yok. Bundan motor kaputunun altında değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Aynı renkte Komple, devam edeceğiz. komple aynı renk yapacağım, devam edeceğim. Acaba ortalığı karıştırıp kaput altına girsem mi diyorum şu anda da girmesem mi aradayım. O şeyi kitap oldum da. Karışım proje, renk var ya, o evet. karışım. Bu rengin içerisinde hiç metal yok abi. 3 tane sedef koymuş. O efekti veren o mu yani? Aynen. Tamamen. O zaman abi. Metal girdiğinde efekti bir miktar etkileyebilir. Yani sedefin efektini. Mustafa ile bir konuşalım, ama soralım. Metal biraz daha ışıltıyı, yani baktığın zaman rengin ışıltısını artırabiliyor ama sedefler daha farklı şeyler veriyor. İşin uzmanı da geldi bu arada. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasıl gidiyor? Çok güzel, harika. Clio'yu 2 kazandı. 2 numaralı. 2 numara. Evet. Ne güzel. Benim istediğim de oydu. Çok mutlu oldum. Hiç manipülasyonum yok. Olamaz zaten. Girip YouTube'daki topluluktan ankete bakarsanız görürsünüz. Çok kazan kazan oldu yani. Sevindim. Evet, burada güneşin Gel altında Fatih. farklı oldu, evet. Gel Fatih. Evet. Gerek yok. Hoş duruyor. Gri parçacıklar burada gri olarak kendini gösterecek ama buradakiler daha güzel. Ben buna girmem yani. Bozarım yani. Tamam Rengi abi. bozarım. Tamam. Kesinlikle girmem. Tamam. Sen ne diyorsan o. Hiç yorumu yok yani. Niye tartışıyorsun onu anlamadım. Senin yapacağından daha iyi bir renk çıkaracağı belli glasuritin. Yani bunu niye ısrar ettin anlamadım bunda. Şöyle, nedense eskiden aklımda kalmış. İşte bir boyacıyla zamanında konuşurken Clio'nun ilk zamanlarında bana şu soruyu sormuştu.
Metali nasıl girelim diye. Tamam, o metal parçacıkları var böyle boyada, öyle bir metal. İri metal olsun dedim. Çıkan sonuçtan çok memnundum. Ve ben zannediyordum ki boyanın böyle içinin yaldızlı gözükecek olmasının sebebi metal. O yüzden ben genelde boya seçerken özellikle derim ki boya rengim bu fakat metali iri gir. İri metal gir. Neyse bu boyada metal yok. Bu boyada sedef var. Ve ben bununla ilk defa tanışıyorum. Yani bu boya sonucuyla ilk defa tanışıyorum. Aslında kafamda istediğimi sedef verdi, metal değil. Boşuna tartıştım kısacası. Sonuçta bir şey öğrendim. En sonunda işi ehline bıraktım zaten. Mustafa Çiçek sağ olsun durumu anlattı, renk uzmanı. Bugün Renault Clio motorunda çalışıyorum. Şimdi yaptıklarımı anlatayım. Daha önce videolarda izlediğiniz altın dağ izolasyonun kaplamış olduğu manifoldumuzu yerleştirdim. Çok da güzel, burada onların etiketleri de var hazırladıkları. Bunun çok güzel avantajları oldu. Bir kere marş motoruna karşı ekstra bir izolasyonumuz oldu. Zaten arabamda sıkışık çalışıyor. Clio 1'de kullandığım için. İkincisi, ısıyı kaput altında uzaklaştırmış olacağız. Dolayısıyla ısı yukarıyı daha az etkileyecek. Şimdi yukarıya geldiğimizde burada da NGK'nın bobinini kullandım. Şimdi eski bobine baktığımızda eski bobin standart. Çıkmacılar, bunda çıkmacıdan almışım herhalde. Yani hiçbir zaman bu ateşlemeden çok memnun kalmadım ve garip bir şekilde ben bu bobinden 2 defa değiştirmek zorunda kaldım. Yani bu çatladı, bir şeyler oldu, buradan çatladığı oldu vesaire. Çözümü NGK kullanmakta bulacağımı düşünüyorum. Forumlara baktığım zaman önerildi. Bir de kablolar arkadaşlar. Bunlar yan sanayi kablolar. Hiçbir zaman istediğim randımanı alamadım. Renklerin farklı olduğuna bakmayın. İç ölçüleri ayrı. Onları da yine NGK'dan seçtim. Şimdi bunların montajını yapacağım. Öte yandan NGK BKR serisi iridium bujilerimi yerleştiriyorum. Evet, buradan 4.'üyle bıraktık. Arkadaşlar bu zamana kadar gerek YouTube gerekse Instagram'dan olan takibiniz, desteğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ürünlerimi alan herkese de teşekkür ediyorum. Bu arada ürünlerimizde %1 bile geri iade almadık. Tabii ki beden değişimleri veya renk değişimleri talepleri oldu. Onları da seve seve yaptık. Fakat son zamanlarda gelen bir soruya cevap vermek istiyorum. Çok fazla beden sorusu geliyor. Ben 1.72, 80 kilo civarında birisiyim. Ve bu son tişörtlerimiz, özellikle beyaz tişörtlerimiz, bunlar oversize modeller. Ve insanlar ne alacağını bilemiyorlar. Ben şimdi bir ayakta bir göstereyim. Mesela bak, bu tişört bizim son serilerimizden. Bu medium. Bu medium bir tişört arkadaşlar. Ve bunların kolları uzun olur, etek boyu uzun olur. Oversize tişört bunu gerektirir. Fakat ben L de giyiyorum. M ve L. Benimki biraz abartı. L'yi fazla bol giyiyorum. Yani bu son modellerimizde NOS ve bu özel seri Initial D hariç diğer 3 tane beyaz var ya, onlar bayağı oversize tişörtler. Yani onları alıyorsanız eğer bilin ki üzerinizde bol duracak. Fakat Initial D ve NOS tişört alıyorsanız kendi bedeninizi alın. Onlar daha fit durur. Clio'muzu hazırladık. Çamurluklarımızda problem vardı. Onları yaptık. Birkaç Doğukan'ın isteği oldu bizden, ricası oldu. Onları yerine getirdik. Kaputu hatırlarsanız burası diğer videoda böyle zangır zangır bu kadar kalkıyordu buralar, oynuyordu böyle. Şu an lastikler takılı olmamasına rağmen bile çok az oynuyor. Şöyle. Buradaki çizgiler burayla çamurluğun üstüne biniyordu komple. Buraları ayarladım 4/4'lük. Kaputun şurası bayağı içerideydi, basıktı. Onu dışarı çıkarttık. Havalandırmasını açtık. Buraları ayarladık tekrardan. Buraya normalde fardan soktuğum zaman kaputun içine parmağım giriyordu. Şu anda 0'a 0 ayarladık. Burayı da ayarladık 0'a 0. Şu kenarların parçaları eksikti. Şu bir baş parmağım kadar eksikti. Buraları tamamladım, getirdim. Buraları biraz uzun bıraktım ki boyacılar oynarken şuraları biraz zımparayla alacakları için ona göre ayarlasınlar diye. Doğukan benden öne bir lip istedi. Öne lip yaptım. Şöyle tutayım, lipi de bir gör. Şu şekil. Böyle bir lip yaptık. Ondan sonra arkada çamurluğa gelelim istiyorsan. Komple arka çamurlukları giydirdim. Olması gerektiği gibi. Geliyor bu şekil. Komple. Sağlamlığı da bayağı sağlam yani. Sıkıntı yok onlarda. Böyle bir spoilerimiz vardı. Spoileri olsun dedi Doğukan. Gel bak. Oturuşlarına da bak. Bak buradan da istiyorsan. 0'a 0 ayarladık. Şöyle. Evet, orijinal gibi yaptık. Komple 0'a 0. En büyük sıkıntılı çamurluğumuz bu taraftı. Aynı çamurluğu bu tarafa da uyarladık. Olması gerektiği gibi. Bu da dediğim gibi geliyor. Şu anda çamurluklar oldu. İkisi de white. Bundan sonrası da artık boyacıda.
Kadir, GTR enerjisi yok Kadir'de, yok. Ama Özlemiş misin Kadir'i? o kadar özlememişim ki. Sana anlatamam yani, o kadar özlememişim ki. Çok mutsuz ya bu adam. Sağ olsun Kadir Clio'yu halletti sonunda. Tabii başta herkesin enerjisi kaçtı bu projede. Burada en çok zararı ben gördüm. Arada en çok ezilen ben oldum. Çok gittim geldim. Çok moralim bozuldu. Ama kötü şeyleri geride bıraktık. Kendimizi iyi enerjiye verdik. Kadir de sonradan bu araç, yani Fransız araçları zaten merakı olduğu için ve benim aracım olduğu için yeniden araca kendini verdi. İşçiliğini konuşturdu. Zaten videoların ilerleyen aşamalarında göreceksin. Yaşanan olaylardan sonra küsmüş olan Bekir Usta da arabaya yeniden sevgisini kazandı. İşçiliğini de zaten ileride izleyeceksin. Güzel yaptı. Yine geldik arabanın başına. Şimdi daha önce bu aşamaları Clio'da geçmiştik. Hani yeni gelenler için anlatıyorum. Olaylar olmuştu. Arabayı tamamladık. Şekil olarak istediğimiz kıvama geldi. Hala en doğru onarım olmasa da yaklaşabilecek en doğru alternatife geldik. Biliyorsunuz bu çamurluklarda istediğimizi yakalayamamıştık. Ama görsel olarak artık yakaladık. Ya benim içime sindi. Bundan sonrasında problemim yok. Neydi önceki durumumuz? Bunu sacdan yapmaya çalışmıştık. Aynı formu verememiştik. İki taraf arasında çok büyük farklılıklar vardı. O doğru onarım neydi? Bunu buradan kesip atıp yerine fabrikanın yaptığı sacı koymaktı ki o sac yoktu. Neyse uzatmayalım. Ustalar uğraştı. O yaptı. Kadir'e gitti. Ümit sağ olsun bize kalıpları çıkarttı. Fiberleri yerleştirdik. Onları da saca yedirdik. İstediğimizi yakaladık mı? Yakaladık abi. Bundan sonrasını zorlamanın anlamı yok. Şimdi ben Bekir Usta'ya arabayı bırakıyorum. Al dedim. Paşa gönlün gibi. Astarla ne yapıyorsan yap. Ondan sonra gel buraya gel. Gel. Buradan bastırdık. Bandırmadan gittik. Kardeşimizi aldık. Koray'ı. Ondan sonra kaput altında Kore'ye teslim ediyorum. Artık sanatını kendin konuşturursun kardeşim. Zaten ne yaptığını insanlar i86'dan biliyorlar. Burada da sana bırakıyorum. Astar'a geçiyoruz kardeşim. Bu kadar. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Clio'muza tekrar kavuştuk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki en son aşamada epoksi astarını uygulamıştık. Arabaya tekrar başladığımızda komple zımpara yaptık. Tabii ki bu arada arka çamurluklar bir işlemden geçti tekrardan. Bunun son ince ayrıntılarını yapıp kenar köşesini komple son nokta astar işlemine kadar hallettik. Şimdi arabamız hazır. Nasipse 4+1 dolgu astarımızı kullanacağız. O zaten son astarımız bizim. O zımpara astar olup bittikten sonra zımpara ve boya aşamasına geçeceğiz nasip olursa. Ay Allah aşkına iyi ki kaput altına girmiyorum dedin yani. Bu kadar 180 derece nasıl döndün anlamış değilim şu an. Yoktu benim kafamda. Kaput altı yoktu.
Yani dedikten sonra. dedim ya, ben de ne dediğimi bilmiyorum. Çünkü arada acaba girsem mi girmesem mi de dedim, biliyorum. Ya orada işler karışık. Anlatayım mı, sonra mı anlatayım? Ya kıvıracaksın, o yüzden sonra anlat, boş ver. Tamam. Peki. Tamam. Oo. Vay be. Yine konuşturmuşsun ha. Ha? Kalem aldım sana da gerek kalmamış. Oo, DM46 falan 10 numara olmuş ya. Allah oraya öyle bir şey düşün ama inşallah gözükür orada. Çok kıyak olmuş ha. Baksana şunlar falan. Valla imkanlar dahilinde abi işte. Daha ne Kabloları olsun? falan sökmeden olabilir. Daha ne olsun? Vallahi çok iyi olmuş. Ya değişik olmuş ya baya. Ulan yine kaputumuzun altı efsane bir şey oldu ha. İnşallah abi. Bu verniği yedi mi? Gel usta gel. Gel, tek sanatçı sen değilsin. Gel. Bak. Ne diyorsun? Koray ustamı takdir ettim yani. Gerçekten işin erbabı. Hayran kaldım. Ben de çok beğendim ya. Ustaya da alıyoruz şimdi bir tane airbrush. Ustaya da Alıyor muyuz? airbrush alıyoruz bir tane. Alalım. Alalım tabii ki. Ben kırmızı bırakıp gitmiştim. Koray eline sağlık. Çok beğendim. Sağ olasın. Yani vernik oldu mu bambaşka bir şey olacağını bildiğim için yine dava oldu kaputun altı ya. Of, kartun efekt bu. Çizgi film efekti ya. Ben bayılırım. O kadar güzel yapmış ki. Çok güzel olmuş ya. Bak burada da Koray beni kırmadı sağ olsun. Planında bu da yoktu. Ya Koray dedim. Gel dedim, bir şey istiyorum senden. Hatta anlatacaktım ya, anlatayım şimdi içinden çıksın. Tam olarak şöyle bir şey oldu. Clio'nun ön tarafını daha fazla sökmek istemedim. Bak, alt takım onları söktüm, kumlattım ettim falan filan ya. Abi o tesisatları sökeyim, klipsleri sökeyim, bilmem ne falan, motor içini boyatayım. Ne yapabilirim aklıma Koray geldi. Zaten Koray başka iş için gelmişti. Koray dedim, aklıma bir şey geldi. Nedir abi? Daha önce hiç yapmadığım bir şey yaptıracağım sana dedi. Nedir o dedi? Kaput altı boyatacağım sana dedi. Ama bu kaput altı değil, motor havuzundan bahsediyorum. Ne yapacağız ki dedi. Ne yapacağız biliyor musun dedim. Hiçbir şey sökmeyeceğim dedim. Hiçbir şey sökmediğim motor havuzuna dedim. Bir çalışma yapmanı istiyorum dedim. İşte senin dedim kartun efekti yapmasını istedim. Ben daha o çalışmayı görmedim. İlla ki vardır. Yani bugünümüz artık her şey yapılıyor ama bence Türkiye'deki ilk projelerden biri oldu. Kaput altının Ben arabada hiç görmemiştim. Kaput altı mı yani motor havuzunun bu tarz bir çalışma yapılması. Şimdi işime de geldi. O kadar klipsi bir cartı curtu sökeceğime altını tamamen boyamış oldum. Çünkü sökmek istemiyordum. En sevmediğim şey de ne biliyor musun? Kabloları orada bırakıp hortumları, kabloları saracaksın. İçine kaçacak, yarı renk gözükecek, gözükmeyecek falan. Hiç gerek yoktu. Böyle bir çalışma yaptık. Çok içime sindi. Çok güzel olmuş Değişik ya. oldu yani. Ellerine sağlık. Yoksa planda yoktu. O Clio'ya hiçbir şey yapmayacaktım. Aslında bu yoktu. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi. Biraz hızlandık videolarda. 2 aydır video paylaşmıyorduk ya. Biz o süreç boyunca çalışmaya devam ettik. Daha önce biliyorsunuz araçlarımızı detaylı her aşamasını gösteriyorduk. Artık bu aşamaları atladık. Zaten biliyorsunuz GT-R'dan da i86'dan da arabanın hasarlama aşamasını geçelim. Şöyle bir inceleyelim hatta. Şimdi bunda tabii ki yine izolasyonu yapacağız. İzolasyonu yapacağımız için de alttaki böyle ufak tefek pürüzler çok da benim odağımda değil bu sefer. Artık iş ilerlesin istiyorum. İlk defa şöyle bir şey yapıyoruz. Arabanın içi de astarlandığı için kapıyı açtığında arabanın eski rengi gözükmeyecek. Zaten tamamını kaldırdık. Tişörtümle de bayağı uyumlu oldu. Bakmak isterseniz aşağı link bıraktım. DM46'dan NOS tişörtlerimizden alabilirsiniz. Valla keyifli olmuş. Kırmızıya dair hiçbir yerde hiçbir eser kalmamış. Zaten şey yapmadık. Saca kadar da inmedik. Eski boyası ve arabanın orijinal astarı da duruyor. Böylece kalın güzel bir katman oldu. Zaten ön tarafı gördünüz. O da en son verdikten sonra bambaşka bir olay olacak. Güzel ya. Usta boyasın da hemen izolasyon safhasına geçelim. Bir an önce toparlayıp devir çevirmek istiyorum. Şöyle 3, 4, 5.
Geldik şimdi yaş astar aşamasına. Oo süperdi. Söyle bakayım hızlıca. Geldik şimdi yaş astar aşamasına. Bir daha söyle. Geldik şimdi yaş astar aşamasına. Oldu. Demin olmadı sanki. Asamasına gibi duyuldu. Bu şu demek oluyor. Boyadan önceki son işlem. Mesela araba mat siyah olsaydı neye benzerdi? Buradan bir gözünüzde canlandırabilirsiniz. Biri sen, biri ben. İki damla yaş aktı gözlerimden. Olmadı, olduramadık. Ve aşk gitti bizden. Bana müsaade, hadi bay bay. Bundan böyle bizi mazi say. Sanma ki içim buruk değil. Ayrılık bu kime kolay. Nerede şimdi o içimde uçuşan kelebekler? Bende o duygulardan hiç kalmadı eser. Biri sen, biri ben. İki damla yaş aktı gözlerimden. Olmadı, olamadı. Ve aşk gitti bizden. Önce sen, sonra ben. Kaydık yıldız gibi gökyüzünden. Bir türlü tutturamadık. Ve aşk gitti bizden. Biri sen, biri ben. İki damla yaş aktı gözlerimden. Olmadı, olamadı. Ve aşk gitti bizden. Önce sen, sonra ben. Kaydık yıldız gibi gökyüzünden. Bir türlü tutturamadık. Ve aşk gitti bizden. Renk değişik olmuş ya. Yani baktığımla büyük yüzeyde farklı duruyor şu anda. Işıktan mı niye bilmiyorum. Güzel renk. Kesinlikle güzel renk. Ama güzel. Lan kerata sen de boyandın ha. Mal çıkmış ortaya. Baya Williams olmuş yani mal. Çamurluklar böyle orijinal gibi duruyor. Bir tek merak ettiğim şey arabaya takınca kordon çizgisi birbirini ne kadar tamamlıyor. Onu görmeyi çok istiyorum, yoksa gidişat çok güzel. Renk değişikmiş ya. Şuna bak. Yerim seni. İçerideki hareketlere bak. Ya çok güzel. Çok güzel. Baba. Hepsi el sallıyor, bak biz buradayız diyorlar. Çok güzel. Arabada bakalım bir de. Ya, çok güzel. Işığı vurunca iş değişti bak. Canlı boya. Olmuş. İyi ya. Güzel bir projenin daha sonuna geliyoruz. İzleyiciden önce sana sormak istiyorum. Nasıl buldun boyayı? Tamamen özgür, hür iradenle cevapla. Bana yaranmana gerek yok. Birincisi, ben 4 yıldır hiç sana yaranarak cevap vermedim. Maaş günleri hariç. Bu renk benim hoşuma gitmedi. Cidden? Yani güzel, cafcaflı, böyle işte sedefli falan filan. Ama lacivert yani. Pek bana hitap eden bir renk değil. Tamam, seninle alakalı bir problem var burada yani. Hayır, o kanıya varamayız.
o kanıya varamayız. Beğenmedim yani. Bana hitap etmiyor. Genele de hitap etmeyebilir belki. Evet, ben de sizin yorumunuzu merak ediyorum. Nasıl buldunuz? Bu projeye başlarken bir Williams replikası yapmak üzere yola çıktık. Yani Williams'ın tek rengi var. O da buna benzer. Fakat Williams'ın rengi bana çok soluk geldiği için ben işin içerisinde birazcık kendi zevkimi kattım. Çok uzaklaşmadım. Orijinale sadık kaldım. Aslında biliyor musun? Ben Clio'yu 99 yılında ilk aldığımda bu renkti. Ondan sonra 6 kere renk değişti. Başladığımız yere geri döndük. İlk rengine geri döndüm. Kendinden bir şeyler kattım dediğin sim dökmüşsün arabaya yani. İşte simli, yani sim demeyelim ona, sedef diyelim. Sedefli versiyonunu seçtim bu. Ya bırak sim ya. Bu arada dış sese öyle takıldığıma bakmayın. Lütfen boyayı nasıl buldunuz, işçiliği nasıl buldunuz, rengi nasıl buldunuz yorumlara bırakmayı unutmayın. Ne kahrımı çektin sen ya. Ne kahrını çektim ben senin. Sen beni değil, ben senin kahrını çektim. Bu kendi kendine konuşma herhalde şeyden, hala tiner kokusu var ondan diye tahmin ediyorum. Bak şimdi bu araba güzel bir mekanın önünden geçtiğin zaman bak denmeyecek bir hale geldi. Şimdi bu arabayla bir mekana gitmek, Renault Clio ile gitmek gibi bir şey olmayacak. Bu boya, bu ton, bu enerjisi bunun çok başka oldu yani. Bundan her yere gidilir şimdi. Ama hala valeye vermek istemem. İzleyen vale kardeşlerim kusura bakmasın. Kişisel bir şey. Kime mesaj yolladım bilmiyorum ama yani kime yol yaptın onu da bilmiyorum. Bu arabayla her mekana gidilmez. Sebep? Gidilmez yani. Şimdi sen bilmiyorum ya, burada bir mesaj var gibi geldi ama hani mesajın gittiği insan bence inanmasın buna. Gidilmez ya, niye? Bu arabayla her mekana gidemezsin. Sen kafanda ne kurdun? Nereye gidemem? Ya mesela çok lüks mekana bu arabayla gidemezsin. Öyle bir giderim ki. Ya nereye gidiyorsun Bu artık ya? klasikleşmiş bir otomobil. Orada gelecekler ve uzun böyle arabalar mekanın önüne yanaşacaklar. Bir tane böyle kauçuk zeytin gibi bir tane araba gelecek. Bu arabanın reklamında ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Büyüklerde ne varsa onda da var diye. Valeyle alıp veremedin ne senin? Valelerle alıp veremediğim hiçbir şey yok. Ve ben hayatımın 3 senesini öğrencilik yıllarımda valelik yaparak kazandım zaten. Bu arada çok da iyi valeydim, onu da söyleyeyim. Vay. Yani kullandığım otomobiller hepsi A ve B segment otomobillerdi. Süper sporlar dahil. İyi bir yerde valelik çok yaptın iyi bir yerde o zaman. yaptım. Çok iyi bir lüks rezidansta yaptım. Neyse reklamını da geçelim. Ama ve lakin benim araçlarım biraz cins. Ya debriyajı sert ya bir şey. Alan zaten pişman oluyor. Genelde ben çekmek zorunda kalıyorum. Bir de at avrat silah emanet edilmez ya.